Merhaba, bugünkü videomda size yosun direğinin nasıl yapıldığını anlatacağım ve yosun direğinin sadece bir destek çubuğu olmadığını anlatacağım. Ben çoğu tırmanıcı bitkilerinde, özellikle monsteralarda yosun direği kullanıyorum. Çünkü bu yöntem onların doğadaki büyüme şekline en yakın olanı. Doğada bu tür bitkiler bir ağaca tutunarak yukarı doğru tırmanırlar. Hava kökleriyle ağaca yapışır ve büyüdükçe daha büyük yapraklar üretir. İşte biz de ev ortamında bu süreci yosun direkleri ile taklit ediyoruz. Bitki bu direğe tutunarak aynı zamanda köklerini de yosunun içine salıyor. Bu sayede yosun direkleri sadece bir destek çubuğu değil, aktif bir yetiştirme ortamı haline geliyor. Ben bitkimi genelde küçük ve orta ölçekli saksılarda tutuyorum. Çünkü köklerin büyük kısmı direğin içinde gelişiyor. Hava kökleri zamanla su ve besin alabilen gerçek köklere dönüşüyor. Bu da bitkimin çok daha güçlü, sağlıklı ve gösterişli olmasını sağlıyor. Ayrıca her bir boğum direğe tutunup kök saldığı için zaten önceden köklenmiş oluyor. Bu da çoğaltma işlemini çok kolaylaştırıyor. İster her boğumdan keserek çoğaltın, ister sadece üst kısmını alın, fark etmez. Çünkü her parça hazır bir fide gibi oluyor. Peki bu yosun direklerini nasıl yapıyoruz? Ben Sphagnum yosunu kullanıyorum. 500 gramlık bir paketten yaklaşık 6 adet yosun direği yapabiliyorum. Direkler genelde 90 santim yüksekliğinde. Bu ölçüler bence tam ideal. Hem hafif hem de nemli tutmasını sağlıyor. Yosun direği yapımında kullanacağımız malzemeler: plastik kaplamalı tel örgü, tel kesici ve plastik kelepçe kullanıyorum. Şimdi ben internetten sipariş etmiş olduğum yosunlar 150 gramlık geldi. 2 paket 150 gramlık geldi. 300 gramlık bir yosun vardı. Bunun yetmeyeceğini düşünerekten, yani ekstradan bir takviye olması amacıyla ve nemliliğini daha iyi koruması amacıyla Coco Chips'e karıştırdım. İsterseniz siz sadece yosun kullanabilirsiniz. Bu sadece benim tercihim. Siz de kullanmak zorunda değilsiniz. Nemlendirdiğimiz yosunu suyunu sıkarak kullanın. Çünkü içerisinde bayağı bir su barındırıyor. Daha sonrasında bunu güzelce telin içerisine yerleştiriyorsunuz.
Direğimin alt 10 santimlik kısmını boş bırakıyorum. Çünkü burası toprağa gömülecek. Geri kalan kısmını yosunla dolduruyorum ama çok sık değil. Şöyle bir yavaştan kapatıp ne kadar dolgun ona bakacağım. Evet. Yeterince güzel. Çok sıkı değil. Hala içerisinde boşlukları var. Sonrasında telimi bir rulo gibi sarıyorum. Ortasından başlayıp kablo bağları ile sarıyorum. Bağların fazla kısımlarını kesiyorum. Ayrıca bu açıkta kalan tellerimi içe doğru kıvırıyorum ki yapraklara zarar vermesin. Evet, gördüğünüz gibi yosun direğimin yapımını bitirdim. Dediğim gibi bu alt kısmı, bir 10 santimlik kısmını boş bırakıyorum. Çünkü toprağa gömülecek burası. Şöyle biraz düzeltiyorum. Bastırıyorum yani birazcık. Evet.
Yosun direğimizin yapılışı da bu şekildedir. Yosun yerine başka bir şey kullanabilir miyim diye soracak olursanız, evet, bazıları Hindistan cevizi lifi ya da ahşap direk kullanıyor. Ama bence aynı faydayı sağlamıyor. Çünkü yosun direklerinin en önemli özelliği nem ve besin tutabiliyor olmasıdır. Diğer malzemeler ise bu özelliğe sahip değil. Yani köklerin direğe tutunmasını sağlasa da gelişmesini desteklemez. Direği hazırladıktan sonra genelde balkona koyuyorum. Biraz havalansın diye. İlk başta yosun kokusu olabiliyor ama bu kısa sürede uçuyor. Umarım yosun direğinin aslında ne kadar önemli bir araç olduğunu bu videoda anlatabilmişimdir. Siz de bitkilerinizi hem desteklemek hem de sağlıklı büyümesini sağlamak istiyorsanız mutlaka denemenizi öneririm. Yosun direğinin nasıl kullanıldığını da bir sonraki videomda göstereceğim. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı bekliyorum.